Hepinize merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda sezon 3 Rock Build'i yaptım ve bunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Paragon'u yapmadım bile sonuç olarak 50 level'e kadar çoğu şeyi değiştirebiliriz. Paragon'u yapmadım. Sadece yetenek ağacı ve buradaki atadığımız itemler, özellikler vesaire onları yaptım. Şimdi sizlerle bunu paylaşacağım. Sezon 3 için Rock Build'ü mük bir build olduğunu düşünüyorum. Bakalım sizler de inşallah beğenirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi ilk olarak şu kaskımızdan başlayalım. Arkadaşlar kaskımız böyle bir kask. Özellik olarak toplam zırh ve tüm istatistikler demişim. Önemli olan. Ondan sonrasını siz eklersiniz. Size kalmış. Ve ekstradan gölge şu. Nerede bu? Burada. Bunu kritik vuruş yaptığımız zaman nişancı yetenekleriyle bu otomatik aktif olacak. Onun aspektini atmışım ben buraya. Burada yetenek şeyimizde yok bu. Ekstradan zırhımıza geldiğimizde işte düşmana hasar verdikçe zırh kazanıyoruz. Hasar azaltma, yakın düşmanlardan hasar azaltma, toplam zırh, uzak düşmanlardan hasar azaltma. Seçtiğim özellikler bunlar. Eldivenim don yanığı. İşte düşmana vurduğumuz zaman şanslı vuruş ihtimalimiz %15 ila %25 ile bir düşmanı dondurma şansımız varmış arkadaşlar. Bu eldiven mük, onu söyleyeyim. Tip altımız zaten olmazsa olmazımız. Ayakkabımızda direnç seçtim direkt ve yaralıyken hasar azaltma seçtim arkadaşlar. Kullandığım aspekt ise kalabalık kitle kontrol düşmanlara vurduğumuz zaman bu donma, sersemleme başka bir düşmana %30 ila %50 ihtimalle yayılması. Bu aspekti seçtim. Kartal boynuzu yay bunu seçtim. Bunu seçme sebebim bildiğiniz üzere gelen güncellemede buna da buff geldi arkadaşlar. Ultimize de buff geldi. Bu ok yağmuru ultisine buff geldiği için bunu da ekstradan bu kolyeyi seçtim. Burada da delici atış aspektimiz, ana yeteneğimiz zaten delici atış. Bu aspekti taktım. Alttaki özellikler ise kritik vuruş şansı, kritik vuruş ihtimali, özür dilerim, kritik vuruş şansı, kritik vuruş hasarı, şanslı vuruş şansı, donmuş düşmanlara hasar. Kritik vuruş şansı, kritik vuruş hasarı, soğutulmuş düşmanlar hasar, şanslı vuruş. Arkadaşlar şanslı vuruşu niye seçtiğimi açıklayayım. Burada şanslı vuruş var. Düşmanlar 2 saniyeliğine dondurmak için %15 ila %25 şanslı vuruş ihtimalimiz var. Buradaki şanslı vuruşlarla da bu ihtimali yükseltiyoruz. O yüzden burada şanslı vuruşları seçtim. Bunun aspekti ise savunmasız bir düşmanı savunmasız hale getirmek, kritik vuruş şansını arttırıyor. Bu aspekti seçtim. Kınama zaten combo puanımızın yüksek olması için ekstradan kazanç. Buna da buff geldi arkadaşlar. O yüzden bunu seçtim. Bunu sevmezseniz saldırı hızı aspektini takabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Bundaki seçtiğim özellik ise kritik vuruş hasarı, soğutulmuş düşmanlara hasar, uzaktaki düşmanlara hasar, kalabalık kitle kontroldeki düşmanlara hasar. Ondan sonra geldik en önemli yere, bizim robota. Kala. Kal bu arada robotun ismi, bunu söyleyeyim. Burada seçtiğim oyuncuya hızlı bir adrenalin patlaması uygular ve bir süreliğine hasar bonusu verir. Yani hasar bonusu alacağız arkadaşlar bizim robottan. Ekstradan diğer seçtiğim ana yetenek ise bizim robot oyuncunun maksimum ömrünün bir kısmı için bize bir bariyer oluşturuyor. Bunu videoda gördüm ben. Bu bariyer oluşturduğu zaman gerçekten hani hiçbir şey işlemiyor size. Bu bayağı OP bu arada. Hani tabii denemediğim için bilmiyorum. Yani o yüzden belki yanlış da çıkabilir. O yüzden linçlemeyin. Hani bu tamamen benim kendi gördüğüm, araştırdığım, yaptığım şeylere dayalı bir build yaptım. Bunu söyleyeyim. Diğer olarak desteklenen beceri, yani desteklenen beceri bu. Ya da bunu seçiyoruz. Hani onu tam olarak oyuna girdiğimiz zaman göreceğiz. Diyor ki soğuk hasar olarak uygulanır ve soğutma uygular. Biz zaten full donma hasarı vereceğimiz için, donduracağımız için. Ekstradan hasar azaltma kazanacağız buradan. Buradan da ekstradan kritik vuruş şansı kazanacağız arkadaşlar. Farkındaysanız hep desteklenen beceriyi seçmişim.
Aşağıda da ise aynı şekilde desteklenen beceri kritik vuruş hasar bonusu kazandırıyor. Burada da 2 saniye boyunca bir yetenek kullandığımız zaman, yani biz bu delici atışı sürekli kullanacağımız için burada tüm becerileri artı 4 verecekmiş. Hani bu da bayağı OP. Ondan sonra ekstradan oyuncu destekleyici ile ilk hasar verdiğimizde kaynak kazanıyoruz. Yani kaynağımız için de buradan biraz destek aldık arkadaşlar. Burayı da bu şekilde seçtim. Yetenek ağacını anlatayım. Yetenek ağacı, burası zaten temel yeteneğimiz. Burada delici atışımızı seçtik. Burada düşmanları yere serip ve yavaşlatma olayımız var. Burada hasar azaltma ve can çalma olayımız var. Şurada bir düşman yere serdikten sonra o düşmana karşı kritik vuruş şansı kazanma ihtimalimiz var. Bununla bunu stackledim arkadaşlar. Şu iğneler, bu iğneleri de buff geldi. Bunu da söylemiştim sizlere. Bunu da seçtim. Burada da işte iğnelerin içindeki düşmanlar işte kritik vuruş şansı ve savunmasız düşmanlara karşı da 2 kart artıyor. Niye bu savunmasızlığı seçtim onu da açıklayacağım aşağıda. Burası bu şekilde. Burası sis bombası, düşmanı afallatmak için. Burada diyor ki savunmasız, yavaşlatılmış veya soğuklandıysa. Şimdi biz burada düşmanı ne yapıyoruz? Direkt yavaşlatıyoruz. Burada direkt soğuklatıyoruz. Soğuklandıysa %20 daha uzun süre sersemleyecek arkadaşlar. Burayı da bu şekilde seçtim. Bunun zaten mantığını biliyorsunuz, anlattım. Burada bu şekilde. Burada bunu seçmedim. Seçmeme sebebimi zaten biraz sonra oyunda sizlere göstereceğim. Gölge aşılama seçtim arkadaşlar. Gölge aşılama direkt düşmanları, dur şunu çıkarıp buna verelim. Düşmanlar direkt savunmasız bırakıyor. Savunmasız bıraktığı için de buradaki tüm yukarıdaki savunmasız şeylerin hepsini buradan aktif ediyoruz. Burayı da birer tane verdim. Hem sersemletme şansım olsun hem de biraz enerji üretelim diye. Burada zaten aşılama yeteneklerimiz kritik vuruş şansı kazanır. Zaten aşılama yeteneklerine bayağı buff geldi. Burada da ekstradan işte soğutulmuş düşmanlara %15, donmuş düşmanlara %30 hasar çıkartıyoruz. Burası şanslı vuruş. Arkadaşlar şanslı vuruş ihtimalini burada yükselttim. Fiziksel olmayan hasar şanslı vuruşumuz %15 artıyor. Fiziksel olmayan hasarımız ne? Bu aşılama yeteneklerimiz fiziksel olmayan hasar arkadaşlar. Burada da şanslı vuruşumuzu yükselttik. Burası zaten ultimiz. Ulti zaten anlatmaya gerek yok. Direkt aşılama yetenekleriyle atarız. Şuradaki kolye ise ultimizi attığımız zaman tüm aşılama yetenekleriyle atıyor. Bu kolye bu yüzden önemli. Bu ulti yeteneğimizi stackliyor. Ekstradan burada da keskinliği seçtim arkadaşlar. Buna da zaten şey gelecek. Buff geldi zaten. Burası bu şekilde. Yetenek ağacımız bu şekilde. İtemlerimiz vesaire bu şekilde arkadaşlar. Yeteneklerimiz de bu şekilde. Uzmanlığımızda bunu seçiyoruz. Şeyleri de bunu seçiyoruz arkadaşlar. Taşlarımızı da. Şimdi ben size oyundan göstereyim. Uzun bir video olmasın. Şimdi arkadaşlar mantığı sizlere direkt gösteriyorum. Bak direkt vurunca yavaşlıyor ve direkt donuyor. Hepsi dondu, gördünüz mü? Sadece düz vurarak dondurdum bunları. Şimdi bunu delici atış attığım zaman hem yavaşlayıp hem sersemliyorlar hem de donuyorlar arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Üstünde hiç buz yeteneği yok. Direkt donuyorlar. Zaten bu tarz bir build paylaşmıştım. Çoğu kişi de bu build'i beğenmişti. Burada zaten iğneleri atıyorsunuz. Direkt yavaşlatma, soğutma vesaire hepsini alıyor. Sersemlik attığınız mı direkt sersemliyor şu sis bombasını atınca. Ultisi zaten direkt aşılı bir şekilde atıyor ve direkt donduruyor. Görüyorsunuz. Build bu şekilde. Şu dışarıda sizlere mantığını daha iyi göstereyim. Şöyle çıkayım buradan. Moblar üstünde göstereceğim arkadaşlar. En azından mantığını daha iyi anlayın. Neden gölge aşılama kullandığımızı sizlere şimdi biraz sonra göstereceğim. Hani gelen bufflarla beraber bu build bayağı mük. Onu öncelikle söyleyeyim. Şimdi şöyle mobun kalabalık olduğu yere gidelim. Neresi orası? Yine bir PvP bölgemize gidelim. Dolu mudur değil midir bilmiyorum ama bakacağız.
Bu arada aklımda bir şey var. Hani şu oyunda donma, takılma vesaire şeyler var ya arkadaşlar. Oyunun grafik ayarları hakkında bir video çekeyim mi? Bunu aşağıya yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben de ona göre bir grafik ayarlarla alakalı, donma, kasma ile alakalı bir video çekebilirim sizlere. Şimdi geldik. Arkadaşlar aşılamayı açtık. Aşılamanın mantığını sizlere göstereceğim. Mob göremedim. Öyle bir sorunumuz var. Niye atabilmiyorum? Burada mob var. Bak şimdi aşılamanın mantığı. Vurdunuz. Direkt patlıyor. Direkt donuyorlar. Tamam mı? Direkt patlıyor. Direkt donuyorlar. Olay bu arkadaşlar. Bak adam direkt sersemledi. Gördünüz mü? Direkt donuyorlar ya. Olay bu. Burada boss var. Oyun, ananı ya. Oyun nasıl takılıyor gördünüz mü arkadaşlar? Böyle düz vurarak keseriz ya. Neyse uğraşmayacağım bununla şimdi. Reis sakin ol. Olay bu arkadaşlar. Hani direkt vurup gölgeyi açtınız. Moblar geliyor mu? Sersemlik attık. Bak direkt hepsi yok oldu. Olay tamamen bu. Şöyle gidelim artık. Oy. Easy. Olay bu arkadaşlar. Hadi şöyle gidelim. Ananı. Bu arada üstünde itemler yok. Hani çoğu şey barbarda olduğu için. Ya boss tamam büyüksün abimsin. Şu an uğraşamam video çekiyorum ha. Üstümde item yok arkadaşlar. Sonra yorumlara yazmayın abi boss'u nasıl keseceğiz demeyin. Çünkü üstümde item yok. Çoğu item şeyde barbarda. Build bu şekilde bence mük bir build yeni gelen bufflarla beraber yani gerçekten mük bir build olduğunu düşünüyorum. Videomuz bu kadardı. Zaten yükleme ekranda inşallah yüklenecek. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Güzel bir build olduğunu düşünüyorum. Tabi deneyip göreceğiz. Denedikten sonra belki değişiklikler yaparız, belki yapmayız. Bakacağız. Dediğim gibi üstünde item yok. Şu zırhlara bak, şu kasklara bak. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.